Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman estetisyen Cemile Dar. Cemile Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bugün istenmeyen tüylerden kurtulma yöntemi olan Evet. epilasyondan bahsedeceğiz. Lazer epilasyonu da bu konudaki artık altın standart haline Evet. geldi. Nedir lazer epilasyon? Biraz bahseder misiniz? Aslında lazer epilasyon hani 90'lı yıllardan beri ülkemizde böyle ticari amaçla da yapılan bir uygulamadır ama artık o kadar çok yaygınlaştı ki ne kadar çok yaygınlaşırsa o kadar sonuç almama olaylarını da görüyoruz. Cihazlar artıyor, herkes yapıyor. Hani böyle sıkıntılar da olabiliyor. Lazer epilasyon vücuttaki istenmeyen kılların lazer ışınlarıyla yok edilmesi işlemidir. Şimdi bunun anlamda pek çok cihazlar var, pek evet. çok lazer teknolojisi var Evet. biliyorsunuz. Alexandrite lazerler var, diyot lazerler var. Bir de ışık kaynakları var. Yani Evet, light fotoepilasyon ışıklar. dediğimiz IPL'ler Evet. var. Bunlar arasında ne tip farklar vardır? Şimdi şöyle, o kadar güzel bir yere değindiniz ki aslında böyle hep danışanlarıma da hep anlattığım bir şeydir. Şimdi ben IPL ve diyot lazeri, hani buz lazeri kombin çalışmayı seviyorum. Ama hiç yapılmamış, hiç daha epilasyon hiç başlamamış bir kişiye direkt diyot lazerden, hani buz lazerden genelde tercih etmelerini istiyorum. Şimdi aralarında şöyle bir fark vardır. Birisi fotoepilasyon dediğimiz cilt üzerine ışık, hani ısı ve ışığı vererek direkt kıl köküne kadar yakan bir uygulamadır. Uygulama bittikten sonra da tertemiz çıkar. 1-2 ayda böyle kıl çıkmıyor ve tamamen kurtuldukları sanılır aslında. Diyot lazerde ise 810 nanometredir. Cilt yüzeyinde yanık riski yoktur. Ağrı hiç olmaz, acı falan hissetmezler. Direkt kıl kökünü tahrip eder. Daha dalga boyu daha derindir. Hani bu dermiş tabakasına gidiyoruz ama hani diğeri 710 nanometredir, diyor 810 nanometredir ve daha güçlüdür. Sonuçları daha güzel olur, daha hızlı, daha erken sonuç alınabilir. Şimdi şöyle bir algı da oluşabiliyor. Aslında temiz çıktıkları için diğer lazeri de tercih edilebiliyor. Elbette ki tercih edilebilir. Ben de kombin çalışıyorum. Nasıl kombin çalışıyorum? Bazen çok agresif kıllı insanlar oluyor. Hani onları bir an önce rahatlatmak adına 1-2 seans IPL'den alıp biraz azaltıp hani ya bir tatile gidecektir ya bir şeydir. O amaçla kombin çalışıyorum, bazen onu kullanıyorum. Ama diyot lazerde 8 seans biz veririz. 8 seansta da çok güzel sonuçlar alınıyor. Ama artık kanayan yaramız oldu. Piyasa o kadar değişiyor ki çok daha ekonomik olan yerler tercih ediliyor. Belki 8 ayda alınabilecek sonuçlar için 5 sene gidip gelinebiliyor. Daha sonra bize geldiğinde ben yıllardır gidiyorum, sonuç alamıyorum. Evet, cihazım çok iyi, cihazıma güveniyorum ama sonuç almak kılların kalınlığıyla ve sahip olduğu pigmentle, renkle çok doğru orantılıdır. Hani kıl ne kadar böyle kalın ve siyah olursa çok daha o kadar sonuç alınabiliyor. Ama yanlış yapılan uygulamalarda, IPL dediğimiz uygulamalarda kıl günden güne hani her seansta bir tık inceltilir, rengi açılır. Ama kılı bitiremezler. 3-5 sene giderler. Sonrasında da artık kıl o kadar cansızlaşır ki. Çünkü bütün cihazlarda amaç aynıdır. Hepsi de melanin odaklıdır aslında. Onu hedef alır. Kılın rengi açıldıkça, zayıfladıkça cihazların görmesi tahribatı daha da zorlaştırır. Hani mantığı şudur aslında, biz kum tanesi gibi kalsın isteriz, tıraşlama isteriz uygulamadan önce. Burada lazer ışığı önce bir oradaki melanini görür, ardından da ısıyı atar. Ama kıl çok koyu renkliyse ve kalınsa oradaki enerjiyi daha çok tutar. Kıl daha fazla tutar, diğer atış süresince daha fazla enerji tutar ve daha fazla enerjiyi kıl köküne atar. Ve daha iyi sonuç alınır. O yüzden cihaz çok önemlidir aslında. Tercih edilecek cihazlar lazer epilasyonda çok önemlidir. Peki lazere başlama yaşı ne olabilir? Şimdi şöyle, biz 18 yaş diyoruz ama aslında 12 yaşını doldurmuş, kılları siyah olan herkese uygulanabiliyor. Biz neden 18 diyoruz? Çünkü ergenlik yaş döneminde hani büyüme süreci devam ettiği için sonuç almak biraz daha uzun sürebiliyor. Hani yaparız 8 seans diyoruz ama onlarda biraz daha sonuç almak gecikebiliyor. Ama bazen özel durumlar olabiliyor. Çocukta çok aşırı kıllanma olabiliyor ya da olmaması gereken yerlerde kıllar çıkabiliyor. Sosyal hayatını biraz daha zorlamaması adına alabiliyoruz. Yani 12 yaşını doldurduktan sonra alabiliyoruz. Peki hangi bölgelere uyguluyorsunuz? Lazer
Gözler özel bir gözlükle kapatıldığı sürece göz çevresi ve kulak içi hariç tüm vücuda çalışılabilir. Peki lazer epilasyon her kılı başarıyla yok edebilir mi? Evet, aslında her kılı başarıyla yok eder ama şöyle diyelim, anajen evredeki kılları diyelim. Hani burada bir kılın anatomisini aslında biraz da bilmek gerekiyor. Kılın bir evreleri vardır. Evet, cihaz çok iyidir, uygulayıcı da çok iyidir ama o bölgedeki, yani uygulama yapılan bölgede anajen evredeki kıllar tamamen tahrip olur. Dökülmeye yakın kıllar yansa da yerine yenisi tekrar gelir. Yani hepsi aynı evrede olmadığı için belirli aralıklarla belirli aralıklarla lazer yapılır. Sonuçlar da güzel olur ve her kılda da uygulanabilir. Sadece beyaz kıllar hariç diyeyim. Anladım. Yani beyazlamış olan kıllar. Beyazlamış kıllarda da biz şöyle bir şey. Çünkü artık pigment olmadığı için cihazlar onu görmez. Ama sıkıntı yaratan bölgedeki kılları da biz iğneyle epilasyonla direkt kıl folikülüne girerek tek tek müdahale ediyoruz. Peki bir seansta tüylerden kurtulmak mümkün müdür? Şimdi bu mümkün değil. Çünkü hani az önce dediğim gibi her kıl aynı anda aynı evrede olamıyor. Birisi oluşum anajen evredeyken diğeri dinlenme evresinde olur, dökülme evresinde olur. O yüzden aralıkları çok önemlidir. Yani seansların düzenli gelinmesi çok önemlidir. Şöyle bir örnek verebilirim. 2 danışan geliyordur. Aynı anda lazere başlamıştır. Birisi çok düzenli geliyordur, diğerisi de boş vakit buldukça 2-3 ayda bir atıyorum geliyordur. Düzenli gelen çok güzel sonuç alır ama diğeri alamaz. Çünkü burada 8 seans deyip de 8 kere yapınca bitecek diye bir şey iddia etmiyoruz. 8 seansı düzenli aralıklarla o evreyi, anajen evreyi yakalamak için o aralığı hani dikkat ederek düzenli gelinmesine çok güzel sonuçlar alınır. Ama biz ayda bir diyoruz ama yüz için daha farklı uygulama yapıyoruz. Daha erken alıyoruz. Artı onu da atlamayayım. Yüze IPL lazer yani foto epilasyonu önermiyorum. Tabii bu bir tercihtir. Kullanan yapan yerler de var ama ben şöyle bir tecrübe edindim. Ben her zaman buz lazer, orijinal dediğimiz buz lazerden yanayım. IPL dediğimiz hani bu foto epilasyonda evet çok güzel sonuçlar tabii ki oluyor, olmuyor değil. Belki düzenli hani gittikleri için yani bir şekilde tabii ki alınabiliyor. Ama yüze önermiyorum. Çünkü yüzde o verdiği ısıyla hani çünkü foto epilasyon dediğimiz ışığı da yüzeyden vurur. Yanık riski de ara ara olabilir. Ve yüzdeki akne eğilimli kişilerde akneyi arttırıyor. Oraya bir uyarıyor ve çok kişide de denk geldim. Lazere gittik, aknelerimiz çoğaldı, işte başka sorunlar oldu ya cildim ya da kıllanma oldu, bitirmiyor ama verdiği ısıyla orayı güçlendirebiliyor. O yüzden de her cilde özel hani dikkat etmek gerekiyor aslında cihaz tercihi yaparken de. Peki yaz aylarında epilasyon yapılabilir mi? Lazer epilasyon. Benim uyguladığım lazer epilasyon yaz aylarında bronz tene sorunsuz uygulanabiliyor. Ama foto epilasyon dediğimizde bunu uygulayamayız. Çünkü onlar direkt hani cilt üzerine yaptığı için bronz ten olduğu zaman teni de yakma riski vardır. Ama buz lazerde yaz, kış, hemen tatil dönüşü bile uyguladığımız danışan oluyor. Asla bir şey olmuyor, sıkıntı çıkmıyor. Çok da güzel sonuçlar alınıyor. Lazer epilasyonda yanık riski var mıdır? Yanık riski aslında yanlış ellerde her zaman bir yanık riski olur. Cihazı uygulayıcısının çok bilinçli olması gerekiyor. Ten rengini iyi seçmesi gerekiyor. Çünkü herkese aynı dereceyle giremeyiz. Her ten rengine göre farklı derecelerde gireriz. Bronz teni evet uygulayabiliyoruz ama onu da biz ten rengini düzgün seçmeliyiz. Ama foto epilasyonda yanık riski her zaman biraz daha fazladır. Özellikle de uygulamayı bilmeyen kişilerinden yanık riski her zaman fazladır. Ama şöyle de söyleyeyim, böyle hani kılları artık sona gelmiştir ya da canı çok yanıyordur. Çok şeyi düşürdüğümüz zaman, hani derecesini çok düşürdüğümüz zaman sonuç almak çok zorlaşıyor. Sonuç almamakla birlikte ne oluyor? Kıl daha da inceliyor.
ama kıl bitmiyor. Hani can yakmayalım diye aslında hani bunu biz yapmıyoruz böyle bir uygulamayı elbette ki, ama bunu gelen hani danışanların şikayetlerinde işte canım yanıyor diye işte dereceyi düşürdük ettik. Hani sırf lazer seansı yapılsın diye yapılmamalı aslında. Ten rengine doğru seçildiği sürece, doğru ısıyla girildiği sürece doğru uygulamada yanık riski hiçbir zaman olmaz. Özellikle diyot lazerde asla söz konusu değil. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz uzman estetisyen Cemile Der idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.